19. yüzyılın ortalarında Batı'da gerçekleşen gelişmelerden padişahın mutlak otoritesinin hakim olduğu Osmanlı Devleti de etkilenmiştir. Batı'da gelişen fikir akımları ve demokratikleşme yolundaki gelişmeler tüm dünya ile birlikte Osmanlı'yı da etkisi altına almıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun içine düştüğü ekonomik, siyasal, idari, sosyal ve askeri bunalımdan kurtarılmak istenmesi ve Avrupa ülkelerinin devlet işlerine karışmasına engel olmak amacıyla anayasal çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmaları Mithat Paşa, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın içerisinde olduğu Osmanlı aydınları olarak bilinen Avrupa'da eğitim görmüş bir kurul yürütmüştür. Bu anayasal çalışmaların sonucu olarak Kanuni Esası oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876 yılında ilan edilmiş ve böylece 1. Meşrutiyet dönemi başlamıştır. Bu anayasa ile devletin genel yapısı, organları ve bunların işleyişi, vatandaşların temel hak ve özgürlükleri belirtilmiş, böylelikle Osmanlı'nın hukuksal durumu belgelenmiştir. 1. Meşrutiyetle beraber Türk tarihinde parlamenter yönetim anlayışı resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Parlamento, padişahın atadığı üyelerden oluşan Meclis-i Ayan ve halkın oylarıyla seçilen Meclis-i Mebusan'dan oluşmuştur. Bu şekilde oluşan parlamentoya da Meclis-i Umumi denilmiştir. 19 Mart 1877'de Sultan Abdülhamid'in açılış konuşmasında Esbab-ı Terakki'nin yolda aranılmasını ve Kavanini memleketin Aray-ı Umumiyete istinadını elzem gördüm ve Kanuni Esasi'yi ilan eyledim ifadesiyle açılmıştır. 1877'den itibaren faaliyetlerine başlayan meclis, Kanuni Esası ile padişaha karşı sorumlu tutulmuş, anayasal değişiklik yapma ve meclisi açma kapama yetkisi padişaha verilmiştir. Ve böylece Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli meşruti monarşi şeklinde değişmiştir. 24 Nisan 1877'de Ruslar 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı başlattılar. Parlamento savaş ile ilgili sert eleştiriler yöneltip padişahı da sorumlu tutunca Sultan Abdülhamid 28 Haziran 1877'de 2. Meclis olarak bilinen Meclis-i Mebusan'ı dağıttı ve meclisi kapama kararı aldı. 1,5 yıllık kısa tarihiyle 1. Meşrutiyet dönemi Türk siyasal tarihi için birçok ilke sebep olmuştur. 1. Meşrutiyet dönemi kendinden sonraki dönemler için hazırlık görevi görmüştür. 1908 yılının ikinci yarısında meşrutiyeti yeniden kurmak isteyen aydınlar, genç Türk subaylar ve yüksekokul gençleri birlik ve yükselme anlamına gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurdular. Aynı dönemde İngiltere ve Rusya'nın planladığı Osmanlı'yı paylaşma hazırlıklarının ortaya çıkmasıyla 2. Meşrutiyet'in ilan edilme süreci hızlanmıştır. 23 Temmuz 1908 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çektiği bir telgrafla ülke içinde ve dışında Sultan Abdülhamid'in rejimine karşı oluşan muhalefet ve genç subay ayaklanmaları Abdülhamid'e Kanuni Esası yeniden uygulamaya koymak zorunluluğunu yüklemiştir. Böylece 30 yıllık bir kesintiden sonra ülke yeniden meşrutiyet yönetimine geçmiştir. 1909'da Kanuni Esası'nın değişime uğramasıyla parlamento 1. Meşrutiyetten farklı olarak daha fazla söz hakkına sahip olmuş, padişahın üzerindeki etkisi artmıştır. Hükümet padişaha değil, meclise karşı sorumlu hale getirilmiş, padişahın yetkileri sınırlandırılmış ve meclisi açma kapama yetkisi zorlaştırılmıştır. 2. Meşrutiyet, Türkiye tarihinde ilk kez çoğulcu bir siyasi hayatı başlatmıştır. 1. Meşrutiyet döneminde siyasi parti kurma ve örgütlenmeye izin olmamasına karşın yeni süreçte artık siyasi partilerin kurulması, sivil toplum örgütlerinin faaliyete geçmesinin önü açılmıştır. 2. Meşrutiyet çok partili sistemi desteklemiş ve meşrutiyetin en güçlü muhalefet partisi İttihat ve Terakki karşısında fakat onun modeline uygun olarak Hürriyet ve İtilaf Fırkası doğmuştur. 1908 yılında meşrutiyetin ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde yeni bir siyasal yapılanma ve yeni bir zihniyet yapısının yanı sıra bu yeni zihniyetten rahatsızlık duyan bir kesim ortaya çıkmıştır. 31 Mart olayı 2. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te başladığı için bu adla anılmıştır. Gerek sivil toplumda,
gerekse ordu içinde artan kutuplaşma ve gerginlikler isyan ortamı doğurmuştur. 10 yıl süren ikinci meşrutiyet 3 yasama dönemi geçirmiştir. 1908, 1912 ve 1914 yıllarında seçimler yapılmıştır. İkinci meşrutiyet döneminde 17 Aralık 1908'de toplanan ilk meclis Ocak 1912'de dağılmıştır. İkinci meclis ise Mayıs 1912'de toplanıp aynı yıl Ağustos ayında dağılmıştır. Balkan Savaşları dolayısıyla 3. Meclisin toplanması 1914 yılının Mayıs ayında olmuştur. Bu mecliste 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı Devleti'nin yenilgiyle çıkmasından sonra 1918 yılında dağılmıştır.